İnsanlık var olduğu günden bu yana gökyüzüne bakmayı hiç bırakmadı. Aslında bu çok basit bir refleks gibi görünse de biraz düşününce insanın kendisiyle ilgili çok şey anlattığını fark ediyoruz. İlk insanlar geceleri ateşin etrafında toplanıp başlarını gökyüzüne kaldırdığında orada ne gördüklerini tam olarak bilmiyorlardı. Yıldızların ne olduğunu, neden hareket ettiklerini ya da neden bazı geceler daha parlak göründüklerini anlayamıyorlardı. Ama yine de baktılar. Çünkü gökyüzü insanın kendisinden daha büyük bir şeyle karşılaştığı ilk yerdi. O zamanlar bu bilinmezlik korkutucuydu ama aynı zamanda da büyüleyiciydi. İnsan anlam veremediği şeyleri hikayelerle doldurdu. Tanrılar, efsaneler, kaderler. Gökyüzü sadece bir boşluk değildi. İnsanın hayal gücünün başladığı yerdi. Bugün ise çok daha fazla şey biliyoruz. Yıldızların ne olduğunu, gezegenlerin nasıl oluştuğunu, evrenin ne kadar büyük olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Ama ilginç olan şu, bilgi arttıkça sorular azalmadı. Aksine çoğaldı. Bugün hala aynı gökyüzüne bakıyoruz ama artık sadece hayranlık duymuyoruz. Merak ediyoruz, sorguluyoruz ve belki de ilk kez içten içe bir endişe hissediyoruz. Çünkü yıldızlara bakarken artık sadece ne olduklarını değil, bize ne anlatabileceklerini de düşünmeye başladık. Dünya hala evimiz ama bu evin sandığımız kadar sağlam olmadığını fark etmeye başladık. Dünya bugün hala milyarlarca insan için yaşanabilir bir yer. Sabah uyanıyoruz, şehirler çalışıyor, hayat devam ediyor. Ama bu düzenin altında giderek artan bir baskı var. Şehirler büyüdükçe doğa geri çekiliyor. Tüketim arttıkça kaynaklar tükeniyor. İklim değişiyor ve bu değişim insanın kontrol edebileceğinden çok daha hızlı ilerliyor. Bütün bunlar bir anda olmadı. Yavaş yavaş fark edilmeden ama artık göz ardı edilemeyecek bir noktadayız. İnsanlık ilk kez kendi sınırlarıyla bu kadar net bir şekilde yüzleşiyor. Gezegenimizin bir kapasitesi olduğunu ve bu kapasitenin sonsuz olmadığını anlamaya başlıyoruz. İşte uzaya yönelme fikri tam olarak burada ortaya çıktı. Bu bir kaçış planı değil. Dünyayı terk edip her şeyi geride bırakma hayali hiç değil. Aslında bu durum insanlık için yeni bile değil. Tarihe dönüp baktığımızda her büyük değişimin arkasında bir göç olduğunu görüyoruz. İnsanlık ana kucağı Afrika'dan kopup uçsuz bucaksız kıtalara açtı. Hırçın okyanusları dize getirdi. Ne yol güvenliydi ne de varılacak yer belli. Geri dönüş ihtimali sislerin ardında bile bir hayaldi. Ama yine de yürüdüler. Çünkü sığındıkları topraklar artık hayallerine dar gelmeye başlamıştı. İşte o günlerde içimize düşen o kadim ateş, bilinmeyene duyulan o deli merak ve keşfetme tutkusu bugün bizi en büyük eşeğe getirdi. İnsan ruhunun yeni ufukları olan bitmek bilmeyen açlığı bizi en derin karanlıkla, asıl yuvamızla tanıştırdı. Bu yüzden uzay insanlık için tamamen yabancı bir fikir değil. Sadece daha büyük, daha zor ve daha fazla sorumluluk gerektiren bir adım. Uzayda yaşam fikri ortaya atıldığında çoğu insan bunu ciddiye almadı. Çünkü uzay insanın alışık olduğu her şeyin tam tersiydi. Soğuk, sessiz ve affetmeyen bir boşluk. Nefes alamadığınız, sizi koruyacak bir atmosferin olmadığı, görünmeyen radyasyonun sürekli bedeninizi sardığı bir ortamdan bahsediyoruz. Orada yapılan en küçük hata telafisi olmayan sonuçlar doğurabilirdi. Bu yüzden uzay uzun bir süre yaşanacak bir yer değil, sadece uzaktan bakılacak bir bilinmez olarak görüldü. Ama zamanla önemli bir şey fark ettik. Uzay aslında düşman değildi, sadece kayıtsızdı. Ne insanı istiyor ne de özellikle engelliyordu. Orada hayat yoktu evet ama hayatın var olmasını imkansız kılan özel bir kural da yoktu. Asıl farkı yaratan şey insanın kendisiydi. Çünkü insan tarih boyunca en zor koşullara uyum sağlamayı başarmış bir türdü. Dünyanın en sert soğuklarında, kavurucu çöllerde ve okyanusun ortasında hayatta kalmayı öğrendi. Uzay kolonileri de bu uyum yeteneğinin bir devamı olacak. İlk kurulan yerler, filmlerde gördüğümüz gibi ihtişamlı şehirler olmayacak. Daha çok hayatta kalmaya odaklanan, kapalı ve kontrollü sistemler halinde inşa edilecek. Her şeyin bir sınırı olacak. Alınan her nefes, içilen her damla su, üretilen her lokma gıda hesaplanacak. Çünkü uzayda bolluk yoktur, denge vardır ve bu denge insanı ister istemez disiplinli olmaya zorlar. Belki de uzayda ayakta kalmanın ilk şartı teknoloji değil, insanın kendi sınırlarının farkına varmasıdır. Bu kolonilerde doğacak ilk çocuklar dünyayı hiç görmemiş olacak. Mavi gökyüzü, denizler ya da ormanlar onlar için birer anı değil, sadece anlatılan şeyler olacak. Belki kitaplarda okuyacaklar,
Belki de kendilerinden önce yaşamış insanların hikayelerinden duyacaklar. Ama bu durum onların kendilerini eksik hissetmesi anlamına gelmeyebilir. Çünkü insan içinde doğduğu dünyaya alışır. Onun kurallarını normal kabul eder. Uzay onlar için soğuk ve yabancı bir boşluk değil, ilk adımlarını attıkları, büyüdükleri ve hayatı öğrendikleri yer olacak. Yer çekimi farklı olabilir, gökyüzü alıştığımız gibi görünmeyebilir ama orası onların normali olacak. İnsanlık için asıl ilginç olan tam olarak da bu nokta. Çünkü ilk kez başka bir gezegende doğmuş bir neslin gözünde kendimize bakma şansı yakalayacağız. Dünyayı hiç görmemiş insanların bizi ve bizim dünyamızı nasıl tanımladığını duymak belki de insanlığın kendisiyle ilgili en dürüst aynalardan biri olacak. Asıl soru da burada başlıyor. İnsan geçmişte yaptığı hataları yeni dünyalara taşıyacak mı? Güç mücadeleleri, eşitsizlikler, çıkar çatışmaları uzayın sessizliğinde de var olacak mı? Uzay insanı otomatik olarak daha iyi yapmaz. Sadece insanın ne olduğunu daha net gösterir. Bu yüzden uzaya açılmak teknik bir mesele olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu ahlaki ve kültürel bir sınavdır. Belki de uzaya atılan ilk adımın asıl anlamı yeni gezegenler bulmak değildir. Asıl mesele insanlığın kendini yeniden tanımlamasıdır. Eğer yeni dünyalarda geçmişten ders çıkarabilirsek uzay gerçekten bir başlangıç olabilir. Aksi halde yıldızlara sadece eski sorunlarımızı taşırız. Uzay ne kesin bir kurtuluş ne de kaçınılmaz bir felakettir. O insanın ne olacağına karar vereceği uzun bir yolculuk. Bugüne kadar uzay ile alakalı birçok hikaye, film ya da kitap yazıldı. Sırada ise bizim hayallerimiz var. Daha önce bahsettiğimiz gibi insanlığın gökyüzüne baktığı yerden hikayemizi tamamlama vakti. Gökyüzü her zaman insanın kendisiyle yüzleştiği bir yer oldu. Yüzyıllar geçti, teknoloji değişti ama o bakış hiç değişmedi. Ve bir gün bakmak yetmedi. Roketler hazırlandı, planlar çizildi, tarihler belirlendi. Herkes bu büyük anı bekliyordu. İlk kalkışı, ilk bakışı, ilk fotoğrafı. Ama gerçek ışıklar kısıldığında başladı. Motorların sesi arka plana düştüğünde, düşünceler ilk defa bu kadar yüksek konuşulduğunda uzay gemisinin içi sessizdi. Ama kimsenin zihni sessiz değildi. Kimimiz dünyayı geride bıraktığı için üzgün, kimimiz ilk kez özgürdü. Ama çoğumuz ne hissettiğini bile bilmiyordu. Çünkü insan bir gezegeni terk ettiğinde sadece toprağı geride bırakmaz. Anılar, alışkanlıklar ve kendinin eski bir halini geride bırakır. Pencereden baktığımızda dünya küçülmüyordu aslında. Biz büyüyorduk. Ve o an kimsenin yüksek sesle söyleyemediği bir şey oldu. Ve bunun bir yolculuk olmadığını anladık. Bu geri dönüş olmayan bir karardı.